Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber hayatınıza yakın gelecekte kim gelecek buna bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Dileyen arkadaşlarım da ücretsiz WhatsApp grubumuz var, şifa grubumuz. Şifa enerjisini arttırdığımız, şifa çalışmaları yaptığımız. İsteyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten WhatsApp şifa grubuna da dahil olabilir. Hemen başlayalım. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle yakın gelecekte aşk hayatınızda ne olacak? Şimdi serbest bırakmak, vazgeçmek kartı geldi Parsatra ile beraber. Şimdi biraz böyle kendinizi yargıladığınız bir sürecin içerisine gireceksiniz diyebiliriz aşk hayatıyla ilgili. Biraz böyle kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir sürecin içerisine olacaksınız. Parsatra olarak geldiğiniz kurban psikolojisinden bahseder. Küçük sorunları bile çok ciddi şekilde devleştiren bir enerjidir burada. Karamsar bir enerji içerisinde olacaksınız ve hatta öyle bir enerji ki burada artık belki birçoğunuz diyeceksiniz ki ya tamam artık yani hayatıma istediğim gibi biri girmiyor, girmeyecek. Tamam ben artık serbest bırakıyorum bu alanı ne olacaksa olsun dediğiniz. Artık belki aramaktan, belki beklemekten vazgeçtiğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Burada ama genel olarak sistemin söylediği birçok fırsatın olduğu ve size sunulan fırsatların olduğu, işte belki sizinle ilgilenen, uzaktan bakan, az da olsa ilgisini belli etmeye çalışan kişiler olabilir ama şu an o kadar yani yakın gelecekte o kadar ciddi bir karamsar enerjide olacaksınız ki bu fırsatları bile göremediğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz çok net olarak. Burada aslında kendi kendinizin önünde engel olarak siz geliyorsunuz. Çok ciddi bir karamsarlık var burada. Ciddi bir nasıl söyleyelim? Şimdi o kadar negatif enerji içerisinde kalacaksınız ki bu enerjiyle beraber artık hani bütün ne diyeyim frekansları, enerjileri böyle negatife doğru çektiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Burada genel bir uyarı olarak alalım burayı ve şöyle aktarayım. Kendiniz böyle ya artık hani olmayacak galiba dediğiniz, karamsarlığa düştüğünüzü hissettiğiniz anlarda hemen enerjinizi değiştirip dönüştürün. Şu an bir sürecin içerisinden geçtiğiniz ve çok güzel kapıların size açılacağını, bu noktada neler yapabilirime odaklanmanızda fayda olabilir. Yani neden bu zamana kadar istediğim şekilde bir ilişki içerisinde olamadım? İşte ne bekliyordum, nasıl insanlar geldi? Diyelim ki güven, sadakat beklediğim ilişkilerden sadakat bekliyordum ama işte diyelim ki sadakat gösteremeyecek kişileri hayatıma çektim diyelim. Şimdi bu noktada o zaman ben burada beklediğim bu ve karşılığında bunu alıyorsam demek ki inanç olarak burada farklı inançlarım var diyerek bu alana yönelip orayı şifalandırmakta fayda olabilir. Çünkü zaten her zaman söylediğimiz gibi ilişkilerdeki genel olarak hayattaki durum bu. Yaşadığımız durumlarla ilgili istemediğimiz bir sonuç alıyorsak, bakın doğru yanlış gibi bir şey yok. Sizin isteyip istemediğiniz durumlarla ilgili. İstemediğiniz bir durumun içerisinde kalıyorsanız demek ki orada zihinle bilinçaltının arasındaki uyumsuzluğu görmeniz gerekiyor. Her ilişki, her durum ya da her yaşadığımız olay kendi içimizde dönüp bakmamız gereken, şifalandırmamız gereken alanları bize gösteren bir fırsat. Şimdi örneğin bu zamana kadar işte güvenilir ilişkiler yaşayamadınız. Zihin diyor ki ben güvenilir bir ilişki istiyorum. Tamam hayat ne sunuyor görünürde baktığımızda? Hayat sunmuyor da biz çekiyoruz. Ama biz öyle diyoruz ya işte hayat ne sunuyor bize? Güvenilmeyecek işler. O zaman benim zihnimle hayatın bana sundukları farklıysa demek ki benim zihnimle bilinçaltımın arasında uyumsuzluk var. Bu konuda inançla ilgili değişiklik var, farklılık var. Şimdi bu alanda güven konusu üzerine çalıştığınızda işte en basit kan testi o kadar basit bir yöntem ki aslında ve çok etkili bir yöntem. Yani eminim sosyal medyada hepimiz o kadar uzun zamanlar geçiriyoruz ki. Şimdi açıp 2 dakikalık, 3 dakikalık bir kas testi nedir ya da nasıl yapılır videosunu izleyip
onu öğrendiğimizde hayatımızda o kadar büyük bir anahtara sahip oluyoruz ki. Şimdi kas testinde diyelim ki siz genel olarak birçok kişi ki danışmanlık alanlarda da böyledir ya da açılım dinleyen bazı kişiler yeniliğe kapalıysa, gerçekleri duymak istemiyorsa buna karşı gelirler. Dersiniz ki yani bak sende şu inanç olabilir. Hayır hayır bende öyle bir şey yok. Bitti. Orada zaten değişip dönüştürülebilecek çok bir alan yoktur. Kişinin kendini açması lazım öncelikle. Şimdi burada kas testine baktınız. İşte güvenilir ilişki istiyorum. Ya da erkekler güvenilir, kadınlar güvenilir. Sordunuz, bir bakıyorsunuz. Ya da gerçek bir ilişki istiyorum diyorsunuz. Kas testine bir soruyorsunuz. Hayır diyor. Gerçek bir ilişki istemiyorsun diyor. Tabii ki altına baktığınızda birçok inanç çıkıyor. İşte bir ilişkin içerisinde olursanız özgürlüğünüzü belki bırakmaktır. Sizin için sorun olan belki bir ilişki içerisinde olursanız işte aldatılmaktan korkuyorsunuzdur, böyle tecrübeler yaşamışsınızdır ya da birilerinin yaşadıklarını görmüşsünüzdür, kodlamışsınızdır gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Bu alanlara bakarak buraları şifalandırmanız gerekiyor ki genel manada istediğiniz hayatı, istediğiniz ilişkileri, kişileri hayatınıza çekebilin. Şimdi bakın bu kart bize der ki yargılama. Şimdi yargılamayla ilgili özellikle ikili ilişkilerde eski partnerlerinizi yargılıyorsanız, hala öfkeliyseniz suçlu olarak onları görüyorsanız ya da üçlü durumların içerisine girmişsinizdir, karşı tarafı suçluyorsunuzdur, yargılıyorsunuzdur. Kimi yargılıyorsanız, hangi konuyu yargılıyorsanız hayatta karşınıza çıkacağını bilin. Öncelikle yargıladığınız konuların farkına varıp onları pozitife çevirmeye odaklanın ve artık lütfen yargılamamaya odaklanın. Her zaman mükemmel bir şekilde yapamayabiliriz ama birçok kez sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. Ben Ho'oponopono'yu öneririm. Çünkü birini yargıladığımızda ya da acımak, yargılamak, bakın bunların hepsi aslında aynı şeylerdir. Bu noktada mesela bir şey oluyor, acıdığım biri ya da yargıladığım biri olduğunda hemen duruyorum. Diyorum ki hayır böyle olmamalı. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Ho'oponopono tekniğini ben daha çok böyle yargılama konularında ya da yanlış bir düşünceye, negatif bir düşünceye kapılırsam daha çok kullanmayı tercih ediyorum. Ama araştırırsanız bu tekniği de her türlü şey için kullanabilirsiniz. Şimdi toparlarsak eğer çok konuşmuş olabilirim ama bu kanal normal bir tarot kanalı değil. Şimdi yakın gelecekte aşk hayatınızda neler olacak? Öncelikle yargılamamayı öğrenmeniz gereken bir sürecin içerisinde olacaksınız. Biraz böyle karamsar enerjilerde olacaksınız. Artık tamam bitti artık burası, ben artık burayı toparlayamam dediğiniz, küçücük sorunları bile dağ gibi gördüğünüz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Ve birazcık böyle vazgeçme enerjilerine doğru yol alacaksınız diyebilirim. Bazen direnç yasasından dolayı vazgeçmek artı sağlayabilir kişi ama tabii burada birçok sistem devreye giriyor. Bu noktada bu karamsarlık, bu enerji aslında size yargılamamayı öğretecek. Öğretmek adına geliyor daha doğrusu. Bir şeyleri serbest bırakmak, sürece güvenmeyi size gösterecek. Sorunlarınızla nasıl başa çıkmanız gerektiğini size aktaracak diyebiliriz. Biraz böyle sakin bir enerji var. Yani şöyle sakin, karamsar bir enerji olduğu için hemen hayatınızda çok hızlı birilerinin girip girmeme durumu olmayabilir. Çünkü görebilecek enerjide değilsiniz açıkçası şu an. Hayatınıza yeni biri girebilecek mi, gelecek mi dediğimizde. Şimdi ya çok net aslında. Sistem diyor ki akışta ol, güven. Şimdi burada ciddi bir güvensizlik durumu var. Şimdi kılıç yedilisi de güvensizliktir. Gerçek bir sevginin, gerçek bir yol arkadaşının, size sevgi verecek birinin sizin hayatınıza girmesine güvenmiyorsunuz, gireceğine güvenmiyorsunuz. Öncelikle burayı şifalandırmanız gerekiyor. Burayı daha çok böyle şey gibi hissettirdim. Yani sizin güvensizliğiniz gibi, yani yok yok olmaz gibi. Ama burada şöyle bir enerji var. Evet, hayatınızda biri girecek, girmek isteyecek. Bu kişiye daha önce güvenmediğiniz için şans vermemiş olabilirsiniz. Ya da şans vermişsinizdir ama arkanızdan işler çevirdiği, sizi kandırdığını düşünmüş olabilirsiniz. Sizi sevmediğini düşünmüş olabilirsiniz. Yani geçmişten birileri olabilir. Beraberlik yaşamış da olabilirsiniz, yaşamamış da olabilirsiniz ama size sizin hayatınıza dokunmuş biri olabilir. Şimdi bu noktada bir kararsızlık sürecinin içerisine gireceksiniz. Yani gerçekten sevgiyi bana verir mi, veremez mi? Bu kişiyle bu yola çıkılır mı dediğiniz bir kararsızlığın içerisinde olacaksınız. Ama sistem diyor ki akışta ol, akışta ol. Yani görmen gereken bir şey varsa, yani bu kişi evet güvenilmeyecek biriyse zaten yine sana kendi güven problemini gösterecek. Gösterebilmek adına hayatına giriyor. Ama böyle de olmayabilir. Buradaki o senin farklı bir enerjinden kaynaklı da olabilir.
diyor. Sevgiye inancınız olmayabilir. Gerçekten sevecek biri benim hayatıma gelmez diye düşünüyor olabilirsiniz ki karamsarlık enerjisi ilk kartlar bunu bize gösteriyordu. Buraya biraz dikkat etmekte fayda var. Aslında genel olarak şu iki kartta da etrafınızda insanların olduğunu ama sizin bunu çok net değerlendirebilecek bir enerjide olmadığınızı gösteriyor diyebiliriz. Şimdi hayatımıza gelecek olan bu kişinin karakteri nasıl olacak? Evet. Şimdi bu kişi de çok zeki bir kişi olacak diyebiliriz. Karmik bir durumun içerisine girecek olabilirsiniz. Biraz dikkat etmekte fayda var. Şimdi bu gelecek olan kişi geçmişten biri olacak açıkçası. Çok net. Şimdi yeniden oluşturmak kartıyla beraber biraz önceki kartlara da baktığımızda bu kişiyle geçmişten tanışıyor olabilirsiniz. Daha önce bir şans vermiş olabilirsiniz. Biraz kurnaz bir enerjide olacak diyebilirim. Hatta belki bir aile kurup kurmuş olabilirsiniz. Yani örneğin evliliğiniz devam ediyorsa, bu şekilde dinliyorsanız bu eşiniz olabilir. Daha önce bir aile kurmuş olabilirsiniz ya da bu kişi aile kurmuş olabilir. Verilen bir şans var. Daha önce denenmiş bir durum var ve tekrar denenme isteği içerisinde olacaksınız. Deneme isteği içerisinde olacaksınız. Genel olarak karakteri biraz kurnaz bir karakter ama maddi manevi birazcık böyle olgunluğa, hatta birazcık demeyelim, maddi ve manevi olarak olgunluğa ulaşmış biri olarak geliyor. Biraz yalnız ve yalnızlıktan hoşlanan biri olarak geliyor. Biraz böyle kendi kalıpları olan, kendi alanını koruyan enerjilerde, daha çok böyle bencil diyebileceğimiz belki kurnaz enerjilerde olan biri olabilir. Bu kurnazlığı kötü manada da söylemiyorum. Tabii ki dikkat etmekte fayda var, kolektif bir açılım. Bazılarınız için kurnaz biri olacak, bazılarınız için hiç güvenmemeniz gereken biri de olabilir. Çünkü kılıç yedilisini unutmamamız gerekiyor ama genel manada baktığımızda biraz böyle kendine düşünen bencil enerjilerde biri olacak diyebiliriz. İlginçleşmeye başlıyor. Devam edelim. Yansıttığı enerjisi, görüntüsü nasıl olacak bu kişinin? Şimdi genç biri olabilir. Belki yaş olarak sizden genç olabilir. Ya da ruhu genç enerjilerde biri olabilir. Sabırlı biri olarak geliyor aslında baktığımızda. Geçmişte bu kişiyle dediğim gibi tanışıklığınızın olma ihtimali çok 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 yüksek diyebiliriz. Genel olarak böyle çok her şeye evet diyen enerjilerde biri olmayacak. Daha çok böyle kendi sınırlarını ciddi şekilde çizen enerjilerde biri olacak. Ama duygular konusuna baktığımızda da istediğinde gerçekten böyle duygularını çok güzel ifade edebilen, aşkı, sevgi ve güzel enerjileri böyle ortaya çıkarabilen biri olacak. Duygusal bir aslında ama bu duygusallığı çok böyle görünür bir duygusallık olmayacak. Yani içte sevgiyi ve aşkı hissetmek isteyen ve göstermek isteyen enerjilerde olacak. Ama bu mesela herkesin içerisinde ya da toplumun içerisindeki davranışıyla bir olduğunuzda, ikinizin olduğundaki davranışın arasında fark olduğunu bize gösteriyor. Bilmiyorum cümleyi doğru kurabildim mi ama biraz böyle dışarıya karşı daha sert durmaya çalışan bir yapısı olabilir. Ama daha çok böyle içte sevgiyi ve duyguları güzel ifade edebilecek enerjilerde olan biri var. Hatta böyle bir yazma olayı olabilen biri, nasıl diyelim, yazmayı seven, kalemi kuvvetli biri olabilir bazılarınız için. Şimdi ilişkilere karşı bakış açısına genel olarak buna bakalım. Güzel geldi. İmparator kartıyla beraber. Şimdi burada güzel bir enerji var. Ya burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kişiyle daha önceki ilişkinizde böyle belki bu enerjilerde olmamış olabilir ama aldığı deneyimlerle beraber daha böyle sağlam bir enerjide olacak diyebiliriz. Yani şu anki bakış açısına baktığımızda ilişkilerle ilgili daha çok böyle yönetmeyi seven enerjilerde. Yani ilişkinin kontrolü bende olsun, sağlam olsun, güvenilir olsun. İşte eril enerjiyi ciddi şekilde hissettirecek bir enerji. İster kadın olun ister erkek olun, burası fark etmiyor. Burada ben diyerek o ilişkiyi yönetme gücüne sahip olan enerjilerde biri olacak. Bakın aksiyon kartı da geldi. Eril enerji de eyleme geçmektir, harekete geçmektir.
Güzel geldi ama köpek ve aşk kartıyla beraber burada ilişkide gerçekten sadakat arayan bir enerjide sevmek ve sevilmek istediği bir ilişki anlayışı var. Genel olarak böyle akışa kendini bırakan biri olabilir. Yani daha çok böyle duyguları yaşamak isteyen, duygular üzerinden gitmek isteyen. Burada şunu hissettirdim. Bazıları için mesela hemen böyle evlilik evlilik konuşmaları oluyor. Ya hayır dur. Bir akışına bırakalım, bir bakalım nasıl bir şey. Çünkü gerçek sevgiyi arayan bir enerjisi var. Tabii gerçek sevgi onun tanımında nasıl, orası tartışılır. Çünkü burada kişilere göre değişir sevgi tanımı. Bazı insanlar işte sevgiyi istiyorum der ama gerçek manada sevgiyi gördüklerinde, aldıklarında alışkın olmadıkları bir durumsa eğer bu sefer o alanda duramazlar, kötü hissederler kendini. Ama genel olarak akışta olmak isteyen, böyle çok baskı istemeyen, daha çok kendi yönetmek isteyen bir enerjisi var diyebiliriz. Genel olarak ilişkilerdeki bakış açısı bu ama. Sizinle ilişkisi nasıl olacak buna bakalım. Dönüşüm. Fareler, yalnızlık, kılıç onlusu. Şimdi bir kart alacağım. Karmik bir partner olacağını söyleyebiliriz. Şimdi burada asıl mesajlar buradan geliyor bize diyebilirim. Bir kart alacağım sadece. Buradaki dönüşüm ne dönüşüm olacak bunu soralım. Kupa şövalyesi. Güzel. Bir kart daha alacağım ama. Tamam. Ya bu kişiyle geçmişte çok ciddi şekilde sıkıntılı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Karmik durumların içerisinde kalmış olabilirsiniz. Böyle çok birbirinizi yaralayan enerjilerde kalmış olabilirsiniz. Aldatıldım mı, aldatılmadım mı düşüncelerine girmiş olabilirsiniz. Çok fazla yalnızlığı deneyimlemiş olabilirsiniz. Burada hep böyle içinizi kemiren bir şeyler iki taraf için de bu ilişkinin içerisinde olacak. Birazcık böyle şey bir ilişki diyebiliriz. Böyle kaygılıyla kaçınganın arasında olan o birinin kaygılarının artması, öfkelenmesi, diğerinin kaçması, kaçtıkça diğerinin kovalaması gibi bir enerji hakim diyebiliriz. Ama burada şöyle bir enerji var. Yavaş yavaş bu enerji ilişkinizde dönüşecek. Birçoğunuz için dönüşecek diyebiliriz. Neye dönüşecek dediğimizde aslında içinizdeki bu çatışma, birbirinizle sürekli bir çatışma halinde olacaksınız ve aslında bu birazcık bilinçli bir seçim olacak. Bu ne demek? Aslında bir bakıma bağlanma stillerinizden kaynaklı birbirinize göstermeniz gereken dersler olduğunu bize gösteriyor. Kupa şövalyesi ve şimdi kılıç onlusuna baktığımızda buradaki yıkım, yara ne diye sorduğumda tılsım sekizlisi öğrenmektir, çabalamaktır, artık bir işte ustalaşmaktır. Burada ilişkiyi yürütmekle ilgili bazı şeyleri çözmeye başladığınız bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Yani şöyle, bir tarafın kaygıları arttıkça diğerine çok kötü kelimeler kullanıyor olabilir. Bu sefer diğer taraf daha çok kaçmaya başlıyor olabilir. Burada artık yavaş yavaş ya böyle olursa bak bu oluyor diyerek iki tarafın da kendiyle ilgili ve ilişkiyle ilgili daha iyiye gidebilmek adına çabalamaya başladıkları bir sürecin içerisinde olacaksınız. Dönüşüm ne? Dönüşüm kupa şövalyesi olarak geldi. Şimdi kupa şövalyesi sakin, huzurlu bir süreçtir. Aşık olunan güzel dönemlerden bahseder. Beyaz atlı bir prenstir. Ama buradaki sorumuz üzerinden gidersek daha sakin, huzurlu bir enerjiye doğru yavaş yavaş geçeceksiniz. Ama iki tarafın da ciddi şekilde yalnızlık korkusu var. Yalnızlık korkusu da daha çok bu tür enerjileri hayatınıza çekiyor. Evlilik olacak mı bu ilişkiyle ilgili? Bedes kartı. Şimdi yani burada bazı gerçekler ortaya çıkacak diyebiliriz. Şimdi araba kartı da geldi. Saklanan bazı şeyler var ve bu saklanan şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber bazı şeyler böyle yorucu bir enerji haline alacak olabilir genel manada. Çok kısa bir ara vermem gerek. Tamam, devam ediyorum. Yani bazı sırların ortaya çıktığı bir sürecin içerisine gireceksiniz bu ilişkiyle beraber.
Yani biraz sallanacak bazı şeyler diyebilirim. İlişkide bazı taşlar sallanacak. Bazı adaletsizliklerin ortaya çıktığı bir sürecin içerisine gireceksiniz diyebiliriz. Ama burada güzel bir enerji var. Saklanan ne? Bunu soralım. Daha sonrasında bunu aktaracağım. Burada saklanan ne? Ortaya çıkan ne? Şimdi kupa beşlisi. Yani burada nasıl söyleyeyim? Birazcık ihmalkarlıklar olabilir. Kupa beşlisiyle çok böyle karamsar bir enerjide kalma durumu var. Bazı kayıplar olabilir ve bu kayıpların söylenmeme durumu olabilir. Maddi de olabilir buradaki kayıplar. Ya da örneğin geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili bir şey duyacak olabilirsiniz. Ya da geçmişinizle ilgili sizin ikinizin ilişkisiyle ilgili bazı şeyleri fark edecek olabilirsiniz. Şahsi meseleler. Yani bu kişinin hayatındaki bazı elinde olmadan yaşadığı kayıpların hüznünü, üzüntüsünü hala taşıdığını fark edecek olabilirsiniz. Diyelim ki geçmişte bir ilişkide mesela ciddi şekilde bir evlilik yoluna girdi diyelim ve olmadı ve oradaki o üzüntüyü hala üzerinde taşıdığını fark edecek örneğin olabilirsiniz. Ama burada güzel bir enerji var. Araba kartı geldi. Beraber bir yol almaktır ve mucizevi yardım der. Çok güzel geldi. İlham perisiyle beraber geldiği için de ilahi olarak desteklendiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebilirim bu ilişkiyle beraber. Yani burada şunu söylemiyorum. Burayı yanlış anlamayalım lütfen. Buradaki bahsettiğim ruh eşisiniz, ruh ikizisiniz, böyle şeyler söylemiyorum. Bu böyle bir şey değil. Burada artık iki tarafında görünen enerji şu ki karmik bir durumun içerisinde olacaksınız ve işte ciddi şekilde birbirinizi yoran ama aynı zamanda birbirinizden de ayrılmak istemeyen bir enerji içerisinde olacaksınız. Zaten en başta söylediğimiz gibi ilişkileri neden yaşıyoruz? Kendi şifalandırmamız gereken alanlara bakmak için. Şimdi bu ilişki içerisinde iki tarafta frekansını yükselterek ya bu bana bunu söyledi, bu bana böyle davrandığından çıkıp ya bak böyle oldu ama işte ben de ona şunu söyledim. Şimdi ben burada neyi görmeliyim? Mesela işte o mesaj atmadı diye ben kaygılandım. Ya da onun beni bırakmasından korkuyorum. Demek ki bende bir kaybetme korkusu var diyerek. Kişi örneğin kendi içindeki o kaybetme korkusunu şifalandırırsa. Diğer tarafta ya o bana sevgi verdikçe ben kaçıyorum. Neden böyle diye düşünüp kendi içindeki o sevgiyi almayla ilgili ya da güvenli bağlanmayla ilgili eksik tarafını ya da şifalanması gereken tarafını fark edip orayı şifalandırdığında yani iki tarafta dersini almaya başladığında, hayat dersini almaya başladığında burada sistem zaten kişiye ödüllerini verir. Sistem şöyle değil yani hadi yanlış yapsın da ben onun hakkından geleyim gibi bir enerji değildir. Sistem her zaman der ki en mükemmeline ulaşman için sana fırsatlar sunuyorum. Yani inancınıza göre her türlü değişiklik gösterebilir. Birçok şekilde bunu aktarabiliriz ama en başta sevgi üzerine kurulmuş bir sistemdir. Ve bu sistemde işte yaratıcı deyin, kaynak deyin, Allah deyin, ne diyorsanız hiç fark etmiyor. Kullarını ya da yarattıklarını üzmek ya da yormak için bir çaba içerisinde değildir. Aksine daha çok sevgiyi yaşayabilmesi adına imkanlar sunar. O yüzden bu noktada siz kendi hayatınızdaki iyileştirmeleri sağladığınızda zaten her zaman o alan şifalanır ve güzellikler size sunulur. Birçok danışana yani danışanlardan şu şey çok gelebiliyor haklı olarak yani işte kesin gelsin bana gibi değil de öyle yapanlar da var ama onlarla direkt iletişim sonlanıyor. Ama ya bir şey yapsak da hani onun da böyle enerjisi yükselse falan diyen arkadaşlar diyorum ki en fazla yapabileceğiniz Ho'oponopono. Yani bunu yaptığınızda siz şifalandığınız gibi karşı tarafa da şifa gider. Ya da siz zaten hayatınızdaki enerjiyi arttırdığınızda, şifayı arttırdığınızda karşınızdaki kişi farkındalığı yüksekse ve buna uygun biri ise zaten o da aynı şekilde frekansını yükselterek sizinle aynı seviyede bir şekilde tekrar bir araya gelerek bu ilişkiye devam edersiniz. Ama
sizinle aynı frekansta olmayan biri ise, aynı farkındalıkta olmayan biri ise eğer, zaten siz kendinizi iyileştirdikçe karşınızdaki kişiye karşı çekimin olmadığını da anlarsınız. Yani uygun biri değilse eğer. O yüzden zaten o kişiyi siz iyileştikçe düşünmezsiniz bile. Aynı frekansta olduğunuz, sizi mutlu edecek kişiye doğru yönelirsiniz. O yüzden burada ana bakış açısı kişinin kendini şifalandırması olmalıdır. Şamanların mesajı ne? Tanıklık kartı geldi. Çok da güzel bir kart. Ters geldi. Hemen şamanların size mesajını da iletelim. Tanıklık kartı ters geldiği için size şifa mesajını veriyor ve diyor ki ön yargılarınızı, fikirlerinizi ve içinde bulunduğunuz duruma ilişkin duygularınızı kabullenin. Ancak herhangi birine değiştirme dürtüsüne karşı koyun. Kontrol etme duygusuna kapılmayın. Bunun yerine birkaç derin nefes alıp yapmak zorunda olmadığınız şeyleri yapmamanın keyfini çıkartın. Dünyanın kendi kendine döndüğünü kabul edin dedi. Şimdi burada genel olarak ben ne yaşıyorum, ne istiyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olmanız gerekiyor. Duygularınızın farkına varmanız, duygularınızı bastırmamanız gerekiyor ve gerçek manada güzel bir analiz yapmanız gerekiyor hayatınızla ilgili. Bakın burada öyle bir enerji var ki en baş enerjiniz zaten karamsarlık, parsadra, sorunların çok çok yüksek olduğunu aktarır. Küçücük sorunları bile büyüten bir enerjidir. İşte örnek olarak bir kahve içmeye dışarı çıkacak diyelim. Bu kahve içip dışarı çıkma olayına kalkmam lazım, giyinmek zorundayım, işte saçımı toplamak zorundayım, ayakkabımı giymek zorundayım, yürümek zorundayım, kahveyi ısmarlamak zorundayım, söylemek zorundayım, işte fincanı ağzıma götürmek zorundayım gibi gibi. Abartı gibi gelebilir ama böyle görür. Çok kolay çözümleri olan olayları bile ya da herkesin her an başına gelen olayları bile sadece benim başıma geliyor diyerek büyüten bir enerjidir. Bakın neyi büyütürseniz, enerjinizi, frekansınızı, ilginizi nereye yöneltirseniz orası çığ gibi büyür. Bunu yapmak yerine pozitife yönlendirin ki pozitif artsın. Mesajını verdi bize. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bence güzel bir açılımdı. Baştan sona birçok böyle hayatla ilgili güzel bilgilerin aktığı bir açılımdı. Umarım faydası olur. Hoşça kalın.